Sen bunu çalıştırdın mı çocuğum? Evet. Aferin sana. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu laf da gıcık be, bunu kullanmayalım. Kanalımıza hoş geldiniz değil mi öyle? Herkese merhaba. Çok mu bağırdım? Hadi başlayalım. Herkese merhaba, ben Doktor Göksel. Tanımayanlar için kendimi tanıtacağım. Bu kanalımızın ilk videosu. Bundan sonra sizlerle neler paylaşacağımızı, neden bu kanalı izlemenin sizin için eğlence olacağını siz karar vereceksiniz. Öncelikle kimim ben? Bir kulak burun boğaz uzmanıyım. Yüz plastik cerrahisiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 25 yıldır burun estetiği ve yüz plastik cerrahisi yapıyorum. Dolayısıyla sizinle bu kanalda yüz plastik cerrahisinin detaylarını, sizin merak ettiğiniz ayrıntıları konuşacağız. Burada herkesin anlayacağı değil de biz neler yapıyoruz, burun ameliyatının incelikleri, yüz plastik cerrahisi, hatta plastik cerrahinin dışında ofis uygulamaları yani botoks, dolgu gibi popüler bir takım uygulamaların inceliklerini konuşacağız. Herkes için aynı uygulamalar geçerli midir, değil midir? Neden sokakta gördüğünüz birçok insan birbirine benzemeye başladı? Gerçekten böyle mi olmalı, yoksa farklı insanlara farklı detaylar düşünülüp farklı uygulamalar mı yapılmalı? Bunların hepsini sizinle paylaşacağım. Doktor bey, niye burun ameliyatı olmuyorsunuz? Artık sormuyorlar. Herhalde bu yaşta artık olmaz falan diye mi geliyor bilmiyorum ama olur yani. İstesem şu anda da olurum. İhtiyaç duymuyorum. Kendimi hoş hissediyorum. Güzel hissediyorum. Enerjim yüksek. Burun ameliyatı olsam şuradan şuraya gelir miydim sorusunu sorun kendinize. Yok, bence çok iyi gidiyor. Gel canım gel. Kapıyı Botoksun mu geldi sana? Ben Gaziantep doğumluyum. Yani Gaziantep'liyim. Güneydoğu Anadolu'da büyüdüm. Ama sonrasında tıp fakültesini İstanbul'da okuduktan sonra kulak burun boğaz ihtisası yaptım. Bölge boyundan yukarısı. Benim de en çok ilgili olduğum alan burun cerrahisiydi. Kendimi burun cerrahisi alanında geliştirdim. Tabii çok uzun anlatmaya gerek yok. Yıllar sonra bir baktım, ben sadece burun estetiği yapmaya başlamışım kulak burun boğaz içinde. Yüz plastik cerrahisi de en ilgimi çeken alan olduğu için Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Board'unu verip yüz plastik cerrahisi alanında spesifik çalışmaya başladım. Başka hasta bakmıyor muyum? Tabii ki bakıyorum. Benim özüm kulak burun boğaz uzmanlığı olduğu için çok da seviyorum kulak burun boğaz hastalıkları alanında çalışmayı. Ama genel olarak benim hastalarım burun odaklı geliyorlar. Burun ve çevresi, göz çevresi, yanak, yüz gibi bu alandaki estetik uygulamaları yapıyorum daha çok. Video sırasında içmeyeceğim zaten. Ne diyecektim ben? Dünyanın birçok yerinde, kongrelerde bu deneyimlerimi paylaştım, sunumları yaptım. Ve hala yurt dışından birçok ülkeden bana haftalık, hatta aylık ameliyatlarımı izlemeye, bu teknikleri görmeye birçok doktor meslektaşım gelmekte. Şöyle bir saydım, mesela şu Covid döneminde evde oturduğumuz dönemde bir boş kaldık. Kongre için gittiğim, eğitim verdiğim ülke sayısını çıkarttım. Yaklaşık 30'dan fazla ülkede seminer vermişim, canlı cerrahi yapmışım, toplantılarda konuları anlatmışım. Harita üzerinde işaretlemeye çalıştım ama çok vaktim yetmedi o iş için. Videolarda onları da paylaşacağım. Bu gezilerdeki deneyimlerimi, çektiğim fotoğrafları hepsini farklı videolarda görebileceksiniz. Şöyle ben sizi içeri alayım. Valla bundan daha müsait bulamazsınız bizi. Bugün hasta kabul etmiyoruz normalde. Video çekiyoruz. Sizi arka odada bilgilendirsinler. Ufak bir ara verdik. Sorular cevapladım. Şimdi tekrar size geri döndüm. Hobilerimi merak edenlere en baştaki hobim bence burun. Çünkü burun adamın mesleği, nasıl olur da hobisi olur demeyin. Sabahtan akşama kadar burunla uğraşınca insan rüyasında bile burun görüyor. Dolayısıyla birçok teknik geliştirmek için beyin arka planda sürekli çalışıyor. Öncelikle burun diyorum. En çok sevdiğim şey nedir başka? Doğa aşığıyım. Doğaya bayılırım. Ağaç dikmeyi seviyorum. Doğa yürüyüşleri yapıyorum. O yüzden doğa diyorum. Müzik. Yıllarca gitar çaldım. Şu anda gitarım burada olmadığı için gitarı gösteremeyeceğim ama klarnetimi gösterebilirim. Caz gitar ve caz klarnet. Hemen şuralarda bisiklete binerken de görebilirsiniz. Bisiklete binmek başka bir hobim. Ve kliniğimizin olmazsa olmazı bir tane pimpon masamız var. Masa tenisi.
Benim bütün ekip burada masa tenisinde süper. Masa tenisinde iyiyim diyene maça bekleriz. Bu arada neredeyiz? Bu ara İstanbul'dayız. Şaşkın Bakkal'da Bağdat Caddesi'ndeyiz. Neden Bağdat Caddesi'ndesin diyenleri buraya davet ediyorum. Çünkü Bağdat Caddesi bence İstanbul'un en güzel yeri. Sahile çok yakın. Deniz, plajlar, bütün mağazalar burada. Onun için İstanbul'un bence gelecekteki ve şu andaki en keyifli mekanı Bağdat Caddesi. O yüzden buradan bir yere gitmiyoruz. Sıkıcı konuşmalar YouTube'da çok var. Ben de bakıyorum, ben de sıkılıyorum işin doğrusu. Burada çok sıkılmayacağız çünkü eğlenceli şeyler yapacağız. Böyle insanlar estetik olmuş mu olmamış mı nasıl anlarız? Bakacağız fotoğraflarına, ben size ufak trikler göstereceğim. Doktor gözüyle ben sokakta yürürken bakıyorum mesela. Diyorum bu burun olmuş, bu burun olmamış, bu burun kötü olmuş falan şeklinde kendi içimden sürekli yorumlar yapıyorum. Tabii ki birebir benim baktığım gibi bakma şansınız yok ama ufak tefek detayları görürseniz siz de nasıl anladığımızı öğrenmiş olacaksınız işin doğrusu. Trend bir takım uygulamalar var. Mesela bu ara Jawline çok moda. Jawline konuşacağız. Nasıl yapılıyor, kimlere yapılır, kimlere yapılmaz, yapılmalı mı? İstediğiniz etki gerçekten ortaya çıkar mı? Hangi yüz şekli Jawline için daha uygun mesela? Bunları konuşacağız. Kanalın interaktif olması için ne yapabiliriz? Ben bir şey yapamam, siz yapacaksınız. Sorular soracaksınız. Neyi öğrenmek istiyorsanız o soruları sorun. Ben o sorulara göre bir videolar çekeyim. Böylece herkesin sorusunun cevabını yanıtlamış oluruz. Kanala abone olursanız böylece bizi çok daha rahat izlemiş olursunuz. Sorularınızı bu kanaldan da iletebilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Rino İstanbul hesabından ulaşırsanız Instagram'dan oradaki sorularınızı da YouTube videosu olarak cevabını alabilirsiniz. Şöyle. Buralarda, şuralarda. Baba gözlerim buğulandı. Çay içerken buğulanıyor çocuğum. Anladım. Evet. Beni medya maymunu yaptılar. Bayıldım.